Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Model oldukça basit örülen bir model. Modeli istediğiniz örgü çeşitlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, battaniyelerde, yeleklerde, hırkalarda, büyükler için olan örgülerde kullanabileceğiniz şık bir model. Şöyle kabartmalı bir model. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Modeli istediğiniz renkle beraber örebilirsiniz. Ben modeli 250 metre uzunluğunda ip kullanarak ördüm. 3,5 milim şişle beraber modeli ördüm. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 1 ilmek, artı 2 ilmek ilave etmeniz gerekmektedir. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Şöyle modelim için şişimin üzerine ilmeklerimi attım. 12 ilmek modelim için attım. Artı 1 ilmek, artı 2 ilmek ilave ettim. Yani 15 ilmekle beraber modeli sizlere anlatacağım. Şöyle modelimin arka yüzü burası. Burada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde model kurulumuna başlayacağız. İsterseniz herhangi bir lastik üzerine de modeli uygulayabilirsiniz. Lastik örmeden de böyle direkt şekilde de modeli uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. Modelimin ön yüzündeyim. Burada model kurulumuna başlayacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 2 ilmeğimin ara kısmında boşlukta bir ilmeğim var. Bu ilmekten şöyle şişimi sokuyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmeğimin hemen altındaki boşluğa giriyorum. İkinci ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra ilmeğimi örerek 3 ilmeğimi çıkartmış oluyorum. Şişimin üzerinde kenar ilmeğimle beraber 4 ilmeğim oldu. İpi benden tarafa aldım. Arada 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi diğer tarafa aldım. Aradan bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimin hemen altından girerek bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi örerek 3. ilmeğimi de çıkartmış oldum. İpi benden tarafa aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi diğer tarafa aldım. Aradan bir ilmek çıkarttım. İlmeğimin hemen altından 2. ilmeğimi çıkarttım. İlmeğimi örerek 3. ilmeğimi elde ettim. İpi benden tarafa aldım. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ara kısımdan bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimin hemen altından 2. ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimi örerek 3. ilmeğimi elde etmiş oldum. Kenar ilmeğimi ters örerek ön yüzdeki 1. sıramı tamamlamış oldum. Modelimi çevirdim. Modelimin arka yüzünde 2. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden tarafa alıyorum. Burada 3 ilmeğim var. Yan yana 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğime şöyle sağdan sola doğru şişimi geçiriyorum. Bu 3 ilmeğinden 5 ilmek çıkartacağım. Şöyle bir tane örüyormuş gibi yapıyorum. İlmeğimi şişimde saklıyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. 2. ilmeğimi dolamış oldum. 3. ilmeğimi örüyormuş gibi yapıp şişimde tutuyorum. 4. ilmeğimi doluyorum. 5. ilmeğimi örüyorum. 5 ilmek çıkartmış olduk. 3 ilmeğimi sol şişimden bıraktım. İpi diğer tarafa aldım. Arada 3 ilmeğim vardı. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi benden tarafa aldım. Sonraki 3 tane ilmeğimi birlikte şöyle sağ şişimde giriyorum. 5 ilmek çıkartıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Arada 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. 3 ilmeğimden 5 ilmek çıkartıyorum. İlk sırada biraz ilmeklerimiz sıkı olabilir. Sonra model ilerledikçe ilmeklerimiz daha bollaşıyor ve daha rahat örülebiliyor. Bu ilk sıra biraz sıkı oluyor.
O yüzden ilk sırada biraz bol örmeye özen gösterelim. 3 ilmeğime şu şekilde sağ şimle girdim. Buradan 5 ilmek çıkartacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kenar ilmeğimi de ters örerek arka yüzdeki sıramı tamamlamış oldum. Modelimi çevirdim. Modelimin ön yüzündeyim. Burada 3. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 5 ilmeğim var. 5 ilmeğime şöyle iç kısımdan 5'ine birlikte giriyorum. Şu şekilde biraz bollaştırıyorum. Hepsini tek seferde örerek tek ilmeğe indiriyorum. İpi benden tarafa aldım. Ara kısımda 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi diğer tarafa aldım. Yine 5 ilmeğe şöyle iç kısımdan giriyorum. 5'ini birlikte tek seferde örüyorum. İpi benden tarafa aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi diğer tarafa aldım. 5 ilmeğe şöyle iç kısımdan giriyorum. Tek seferde ördüm. İpi benden tarafa aldım. Arada 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şöyle ipi diğer tarafa alarak 5 ilmeğimi tek seferde örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek ön yüzdeki sıramı tamamlamış oldum. Modelimiz belirginleşti. Şimdi arka yüzde 4. sıradayım. Ve son sıramız. Modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden tarafa aldım. 5 ilmeğimizi bir ilmeğe indirdiğimiz ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Aradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek bir modelimizi tamamlamış olduk. Bu şekilde modelimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Şu ara kısımlara modelimizi kaydıracağız. İkinci model kurulumunu bu şekilde yapacağız. Kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında şuradaki ilmeğime kaydırma yapacak olduğum için 2 ilmeğimi ters olarak öreceğim. İpi benden tarafa aldım. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpi diğer tarafa aldım. Aradan bir ilmek çıkartıyorum şu ara boşluktan. Sonra ilmeğimin hemen altından bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi örüyorum. 3 ilmek elde etmiş oluyorum. Sıradaki 3 ilmeği ters olarak örüyorum. İpi benden taraf aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Hemen aradan bir ilmek çıkarttım. İlmeğimin hemen altından bir ilmek çıkarttım ve ilmeğimi ördüm. İpi benden taraf aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Hemen aradan bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimin hemen altından bir ilmek çıkarttım ve ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamlıyorum. Birinci sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Modelimi çevirdim. Modelimin arka yüzünde yine aynı şekilde sıralarımız ilerliyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında 3 ilmeğim var. İpi benden tarafa aldım. 3 ilmeğime şöyle sağdan sola doğru iç kısımdan giriyorum. 3 ilmeğimden 5 ilmek çıkartıyorum. Beş ilmek çıkarttım. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimden yine 5 ilmek çıkartacağım. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzünde 3. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında
2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi diğer tarafa aldım. 5 ilmeğim var. 5 ilmeğime şöyle 5'ine birlikte sağdan sola doğru girdim. Tek ilmeği indiriyorum. Ön yüzdeki sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Ara kısımda 3 ilmeğimi ters örüyorum. İpi diğer tarafa alıyorum. 5 ilmeğe şöyle iç kısımdan giriyorum. 5'ini birlikte tek seferde örüyorum. Arada 3 ilmeğimi ters örüyorum. Model ilerledikçe daha kolay örülüyor. İlmeklerimiz bollaşmış oluyor. İki ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek ön yüzdeki sıramı tamamlamış oluyorum. Böylece modelimiz belirginleşti. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka sırasında 4. sıradayım. Ve burası modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arada 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum ve kenarda 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Böylece iki modeli yapmış olduk. Bu şekilde sıralarımız ilerleyerek büyüyor modelimiz. Yine birinci sırada yapmış olduğumuzu bu sırada uygulayarak ilerleteceğiz. Yani 3. sırada birinci sırada yaptığımızı, 4. sıramızda şu 2. sırada yaptığımız model kurulumunu yaparak sıralarımızı ilerleteceğiz. Şöyle daha geniş şekilde örülmüş şekli bu şekilde. Güzel bir model çalışması. Umarım sizler de beğenerek örgülerinizde kullanırsınız. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.